Gelen müvekkillerim içerisinde eşinin eşcinsel olduğunu öğrenip aslında bunun bir boşanma nedeni olup olmadığını bile bilemeden sadece şaşkınlıkla karşıma gelen insanlar oldu. Biz hep evliliğin temelinde taraflar arasındaki saygının ve dürüstlüğün olduğunu söyleriz. Ve hayatınızdaki aile kabul ettiğiniz ve en yakınınıza aldığınız insanın tabii ki cinsel tercihini bildiğinizi düşünürsünüz. Dolayısıyla gelen kişilerin buradaki hezeyanını anlamamak mümkün değil. Ama biz hukuk çerçevesine baktığımızda elbette ki özellikle de aslında hukukun en temel ilkelerinden nitelikte yanıltılma deriz biz. Evliliğin temel kaidesi çünkü bir kadınla bir erkeğin duygusal bir çerçevede bir araya gelmesi. Hal böyleyken tabii ki taraflardan her biri eşiyle özel bir duygu dünyasında ve tabii ki cinsel hayatta da buluşmayı temel olarak alırlar ilişkiye. Burada neden böyle oluyor ya biraz değinmek istiyorum. Özellikle gelen danışanlarımın, müvekkillerimin getirdiği hikayeler bazında düşündüğümde bazı çiftlerde eşcinsellik bir çeşit olabiliyor. Yani eşiyle birlikte hayatı devam ediyor. Dolayısıyla eşi bunu hiç düşünmüyormuş oluyor aslında. Yani belki 5 sene, 10 sene, 15 sene evli kalmışlar ve aralarında cinsel ilişki hep devam etmiş. Ama 15. senenin sonunda eşinin aslında bir eşcinsel hayatının olduğunu öğrenmiş. Burada aslında gerçek ilişki hangisiydi biz bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa eşcinsel ilişkinin de yargıtay kararlarına yansıdığını görüyoruz ve bir zina kabul edildiğini görüyoruz. Yani sadece karşı cinsle birlikte olmak değil, hemcinsle de birlikte olmak evliliğin zina sebebiyle sona ermesine neden olduğunu biliyoruz. Hep söylediğim gibi zina sebebiyle bir boşanma söz konusu olduğuna hem tazminat söz konusu olacak hem de aynı zamanda katılma alacağına ilişkin oran da zina eylemine sebebiyet veren kişi için düşecek. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde eşcinsel bir ilişkiyi tercih eden bir eşiniz varsa kesinlikle aldatıldığınızda şüphe yok. Yani bu ama erkekmiş, dolayısıyla aldatılmadım gibi düşünmek isteyen müvekkillerim de oldu. Buradan biliyorum. Çünkü aslında o ilişkinin ona var zannettirilen ilişkiyi kaybetmeyi istemiyor, buna hazır değil. Dolayısıyla da erkek olması sanki duygusal bir ilişki yok ve ben burada aldatılmıyorum gibi düşünürtebiliyor müvekkilleri. Bunlar bir aldatmaca, kendimizi aldatmaca. Dolayısıyla hukuktaki karşılığı kadın ya da erkek fark etmez. Hem cinsiyle dahi olsa bu bir aldatma biçimidir. Başka hikayelerde eşcinsel olduğunu bilmesine, yani çok net olarak bu kimliğini hayatta oturtmuş ve ondan sonra bir evlilik kararı almış olan müvekkillerin geldiği vakalarda maalesef şunu çok izlenimledim. Özel olarak kendinden daha alt kültürel bir yapıda eş seçip ben de ona şöyle bir imkan tanıdım. Böyle bir sosyal yapıya kavuştu. Kendi ailesiyleyken bu şartları yoktu ama benim sayemde işte tatile gidebiliyor. İşte altında arabası var gibi işte sosyal bir hayatın içinde yaşıyoruz. Cinsellik hariç her şeyimiz var. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz, bir ailevi yapımız var deyip aslında eşcinsel olan kimliğini sosyal hayatta gizleme çabasıyla karşılığında bir şey verdiğini düşünerek bu anlamda kendi adalet duygusunu kuran insanlarla çalıştım. Tabii ki evet biz hukuk nezdindeki karşılığını söylemekle mükellefiz ama hiç kimsenin evlilik akdi kurarken kendi cinsel kimliğini gizlemek amacıyla bir evlilik akdetmesi, buna yönelmesi hukuk nezdinde kabul edilemez. Dolayısıyla ama işte biz 1 sene birlikte olduk, benim zaten eşcinsel olduğumu anlamıştı, buna rağmen aslında hiç dava açmadı gibi söylemler ya da işte ben ona zaten araba vermiştim, zaten bir sosyal hayat tanıdım gibi düşünceler hukuk çerçevesinde kabul edilebilir, karşılığı olan bir düşünce yapısı değil. Bu anlamda baktığımızda ne eşcinsel ilişkinin aldatmak değil deyip bir kenara konulup yok sayılmasını doğru buluyorum, ne de eşcinsel ilişkinin karşılığında ben bir şey verdim gibi bir yapıyla yaklaşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada kadın ya da erkek olarak ayırmayı kesinlikle doğru bulmuyorum ve kişilerin kendi cinsel tercihleri ve yönelimlerinin tamamen kendilerine ait olduğunda hiçbir şüphe dahi duymuyorum. Toplum da duymuyor, duymamalı. Ama hukuk nezdinde eğer siz bir kadınla bir erkeğin özel bir dünya
kurması üzerine, bir duygu dünyası üzerine temellendirdiği bir ilişkide hemcinsinizle bir ilişkiye devam ediyorsanız ya da böyle bir yöneliminiz varsa burada bir evlilik akdetmiş olmanız kesinlikle bir aldatma biçimidir ve bir boşanma sebebidir. Ve her şeyden önce burada sadece karşı tarafı değil, kendinizi de aldattığınızı düşünmenizi istiyorum. Elbette böyle bir yönelim gösteren ve burada aldatma iradesi gösteren kişiler için söylüyorum. Diğer yandan da bu başına gelmiş olan kişi için de hiçbir zaman her aldatmada olduğunda söylediğimiz gibi eşinizin cinsel yöneliminin bu şekilde olmasının sizin bir kusurunuz olmadığını hatırlamanızı önemli rica ediyorum.